Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle bir poğaça yapacağım. Mayalı, pufidik pufidik. İçine ben köfte koydum. Hamburger tarzı bir şey yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Siz de istediğiniz harcı koyabilirsiniz. Patatesli, peynirli, mantarlı, tavuklu, pırasalı, ıspanaklı her türlü harcı koyabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Şimdi poğaçamızın yapımına başlayalım. Gereken malzemeler: 6 su bardağı elenmiş un, 1 bardaktan az sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı şeker, 3 tane yumurta. Yumurtanın 2 sarısını üstüne sürmek için ayırdım. 2 beyazıyla 1 sarısını hamurumuzun içine katacağım. Kuru maya ve 1 yemek kaşığı tuz. Bir paket kuru mayamızı kabımızın içerisine alıyoruz. Ilık suyumuz, 1 bardak ılık suyumuz. 2 yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum ve biraz çırpıyorum. Şimdi sıvı yağımı ekliyorum. O da 1 parmak azdı, 1 su bardağından. 1 su bardağı ılık sütümü ekledim. 1 yumurta sarısı, 3 tane yumurta beyazını ekledim. Bir yemek kaşığı tuzumu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Şimdi 6 bardak elemiş olduğum unum vardı. Kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Hepsini isteyebilir sosumuz ama hepsini almaya da bilir. Katı bir hamur olsun istemiyorum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olacak. Beşinci bardağımı da ilave ediyorum. 1 bardak unum kenarda. Kontrollü bir şekilde koyacağım. Şimdi 6. bardağımı da yavaş yavaş ilave ediyorum ve artık elimle, çırpıcı karıştıramadı, zayıf geldi. Elimle yoğuruyorum hamurumu. Bir 10 dakika kadar yoğuralım. Hamurumuzu yaklaşık 10 dakika yoğurdum. Şimdi üzerini kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Böyle şişene kadar. Sizin vaktiniz yoksa fırınınızı ısıtıp fırında maya yapabilirsiniz. Fırını biraz ısıtıp kapatacaksınız. Daha çabuk mayalanır. Şimdi de poğaçamızın iç harcını hazırlayacağım. Bunun için 500 gram dana kıyma var, orta yağlı. 1 yemek kaşığı ketçabım var. Tuz ilave edeceğim biraz. 1 çay kaşığı kadar tuz. 1 çay kaşığı kırmızı biber. Biraz da karabiber. Şimdi bunu yoğuracağım. Çabuk yoğrulacak. Çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Şimdi de 1 kaşık pul biberle biraz kekik ekleyeceğim.
tekrar yoğuruyorum. Şimdi köftemi birkaç dakika yoğurdum. Böyle ceviz büyüklüğünde, kayısı büyüklüğünde alıp yuvarladım ve biraz böyle elimle bastırdım. Hepsini böyle hazırlayacağım. Şimdi ben tavamı kızdırdım. 3-4 kaşık sıvı yağ ekledim ve köftelerimi bakıyorum kızmış. Atıp arkalı önlü kızartacağım. Şimdi köftelerimin diğer tarafını çeviriyorum. Oralarında biraz pişirdim. Köftelerimiz pişti. Arkalı önlü pişirdim. Fazla sıçramasın diye ben kapak kapattım. Şimdi artık bir tabağa alıyorum. Hamurumuz çok mayalanmış gördüğünüz gibi. Şimdi havasını alalım. Elimizi böyle una batırıp yapışmaması için destek alabiliriz. Tezgahıma un serpiyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için ele biraz yapışıyor. Onun için de o elimizi unlarsak yapışmaz. Şimdi ilk bezemi alıyorum. Biraz unladım tahtamda. Elimle böyle açıyorum. Sonra elime alıyorum. Bir tane köftemi, kaşar peynirini böyle doğradım ben. Salatalıklarımı böyle ince doğradım. Salatalığı şeyin altına koyalım. Böyle çekiştiriyorum. Tekrar yuvarlayıp poğaça haline getiriyorum. Yuvarlak şeklinde. Ve tepsime diziyorum. Köfteli poğaçam olacak. Artık hamurda fazla yapışmıyor elimize. Böyle elimizle açıyoruz. Kenarlarını köftemizi, turşumuzu ve kaşarımızı koyup yuvarlıyoruz. Son hamurumu da yaptım. Köftemizi koyuyoruz. Şimdi bir püf noktasını söyleyeyim size. Şimdi hamurumuz burada toplanıyor. Burası inceliyor. Onun için ben böyle elimle çekiyorum hamuru yukarıya doğru. Burayı böyle büzerken bunu da biraz çekiyorum yukarı doğru. Ondan sonra böyle yuvarlıyorum.
Bu püf noktasına da dikkat ederseniz, bir de siz istediğiniz gibi köftenizi soğanlı, sarımsaklı hazırlayabilirsiniz. O size kalmış. Şimdi ben yumurtamı da sürüyorum üzerine ve önceden ısıttığım 180 derece fırında alt üst kızarana kadar pişireceğim. Son poğaçamı da yumurtasını sürdüm. Siz bunu istediğiniz gibi peynirli, patatesli, mantarlı, tavuklu yapabilirsiniz. Poğaçalarımızı fırına veriyoruz. Alt üst kızarana kadar pişireceğiz. Böreklerimi fırından alıyorum. Biraz soğumaya bırakıyorum. Afiyet olsun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.